Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu, hoş bir bayan örgüsü modeli göstermek istiyorum. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmekle örgüme başlıyorum. 3,5 numara şiş kullanıyorum model anlatımında. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. İlk sıradayım. Bir sıra ilmeklerimi ön hazırlık için ters olarak örüyorum. Bunu bir defaya mahsus olarak sadece örgü başlangıcında yapıyorum. Sıra boyunca hepsini ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Mevsimlik bayan bluzlarında, etol şal yapımında birçok örgüde kullanabilirsiniz. Önce bir ilmek düz örüyoruz. Sonra iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Ön yüzde modelimizin kurulumu bu şekilde devam edecek. Şu anda modelimin arka yüzündeyim. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hemen devamında 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bu 3 ilmeği şişimden çıkartmadan ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmekten 2 ilmek elde ettim. Hemen bir tane ilmeği düz örüyorum. Pardon, bir tane ilmeğimi artırıyorum eksilen ilmeğin yerine. Devamında tekrar 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bu 3 ilmeği şişimden çıkartmadan ilk ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Eksilen ilmeğimin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Önce 3 ilmeğimizi birlikte toplayıp ilk ilmeği örüyoruz. Sonra eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırmamız lazım. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyoruz. İlk ilmeği bir kez daha ördüm. Bir ilmek artırıp kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum. Ara boşluğuna girdiğim iki ilmeği düz örerek topluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum ve iki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı ilk başlangıçtaki işlemi yapıyorum şu anda. Ön yüzde modelimizin örülüş şekli böyle devam edecek. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Aynı 3 ilmeğin başlangıcındaki ilk ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmekten 2 ilmek elde ettiğim için hemen bir tane ilmek artırıyorum.
ince angora iplerle çok şık duracaktır. Etol şal yapmak istiyorsanız orta kalınlıklı ip veya angora ip tercih edebilirsiniz. Bundan sonrasında aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Burası da örgümüzün arka yüzü. File şeklinde salaş bir bluz yapmak istiyorsanız kullandığınız şiş kalınlığını artırmanız lazım. O zaman bu aradaki ajurlar daha büyük görünecektir. Bu aradaki ajurların daha küçük, daha minik görünmesi için de kullandığınız şiş kalınlığını inceltmeniz gerekiyor. Kullanacağınız ip ve şiş kalınlığına göre modelinizin görünümü de değişecektir. Bu yüzden şöyle küçük bir parçada önce modeli çalışıp kullanacağınız ip ve şişle nasıl durduğunu görmenizi tavsiye ederim. Ben başlangıcında bir diş haroşa yaparak modelime başladım. Lastiksiz olarak da kullanabilirsiniz ama başlangıcına lastik kullanmanızı tavsiye ederim. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.